çok önemli, çok mühim bir yayınla karşınızdayız. Çok da önemli bir konuğumuz var. Kendisini bir müddettir takip ediyorum. İnsan sağlığına dair söylediklerini de çok önemsiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör Doktor Yusuf Kalko, damar cerrahisi uzmanı. Bir de damar sağlığı ve yaşam merkezi var kendisiniz. Tekrar hoş geldiniz Hoş hocam. bulduk. Hocam şunun cevabı sizde net mi? Biraz daha orayı açmak istiyorum. Bu salgın dönemi öncesi zaten dediniz dünyada ölümlerde kalp krizleri birinci sırada, Evet. evet. Ama sonra hatta hocam diyor ki artık kalp vakalarını salgından önce ve salgından sonra ayırmamız gerekir diyor. Bunu tamamen sahada olup gördüğünüz vakalar üzerinden mi söylüyorsunuz? Şimdi bakın, normalde bizim en büyük düşmanımız damar sertliği, ateroskleroz. Hı hı. Nedir ateroskleroz? Bakın, burada çok güzel bir resim var. Şu altta gördüğünüz plak. Hı hı. Kan buraya çarpıp nereye gitmesi gerekiyorsa oraya gidiyor. İşte şaft damarınızdaysa beyne gidiyor ama her çarptığında burayı sallıyor. Şimdi siz genetik olarak pıhtılaşmaya da eğiliminiz varsa bu ateroskleroz dediğimiz plaklar 20'li yaşlardan itibaren görülebiliyor. Hani bu illa 50 yaşında 70 yaşında zaten görülüyor diyoruz ama genç yaşlarda da görülebiliyor. Ve sizin genetik yatkınlığınız bir şey provoke ediyorsa, işte o kullanılan sıvı provoke etmiş olabilir, geçirdiğin hastalık provoke etmiş olabilir. İşte bu plağın üstüne pıhtı şak diye oturuyor ve o arada hangi organı besliyor? Kalbi besliyorsa kalp krizi geçiriyorsun. Şah damarını besliyorsa inme geçiyorsun. Bacağını besliyorsa bacağın gangren oluyor. Bunu nasıl önleyebiliriz? İşte ben orada vurgulamam gereken şuydu. 30 yıllık meslek hayatımda bir şey öğrendim. Önce korumalıyız insanları. Eğer ailenizde erken yaşta kalp krizi, erken yaşta inme, erken yaşta anjiyo, erken yaşta stent, işte hocam babamda sıkıntılar var, İlave olarak ailenize şeker hastalığı, yüksek tansiyon, bir de üstüne sigara içiyorsanız ya mutlaka kalbinizi kontrol ettirin. Bunda beis yok. Çok da güzel bir uyarı aslında ve orada önerimiz neydi? Ya en azından midenizde bir rahatsızlık yoksa, kontrolsüz bir tansiyonunuz yoksa ve ilaç alerjiniz yoksa bir aspirin alın. Bu çok basit. Bebek aspirini tavsiye Tabii ki. ediyorsunuz. Niye? Kanınız cıvık olursa pıhtı oturması daha geç olur ve güç olur. O yüzden dikkat etmek lazım. Özellikle o deneysel duruma maruz kalanlar eğer yaptırdılarsa bebek aspirini mi kullansınlar? Tabii ki. Ne aralıkla hocam? Her gün bir tane Her gün bir alabilirler. tane. Sabah akşam. Ya o fark etmez. Hafif kahvaltıdan sonra alabilirler ya da akşam yatmadan alabilirler. Burada önemli olan şey, özellikle diyelim ki bu hastalığı hiç düşünmeyelim. Koruma amaçlı almalı mıyız? Ben aslında 45 yaşından sonra bir an önce anlattığım risk faktörleri olmayan, yani nedir o? Bir daha söylüyorum. Çünkü bazen aspirinin de bir sürü yan etkilerini okursanız korkarsınız, almazsınız. Özellikle 3 şey çok önemli. 1. Aspirine hassasiyetiniz olmamalı. Yani alerjiniz olmamalı. 2. Kontrolsüz tansiyonunuz olmamalı. Hocam benim tansiyonum birden 23-24, işte onlarda beyin kanaması, başka şeyler olabilir. 3. En önemlisi mide rahatsızlığınız olmamalı. Çünkü aspirin mideyi tahriş eder. Zeminde bir gastritiniz varsa, ülseriniz varsa kanama yapabilir. Bu 3 şey yoksa her gün bir tane aspirin alabilirsiniz. Düşük doz 100 miligram yeterli. Bu önemli. Şimdi insanlar genelde bize şöyledir. Biz hastayı ameliyat ederiz. ızdırabını gideririz. Bizim insanlarımız özellikle Türkiye'de mesela arabamıza verdiğimiz intizamı, özeni kendi vücudumuza vermeyiz. Vermeyiz maalesef. Ve sorun ortadan kalktıktan sonra da ya tamam benim bitti sorunum. Eski alışkanlıklara Eski geri döneriz. alışkanlıklara döneriz. Ben mesela bazen, yani tabii çok tecrübe kazandık. Bir kutu ilaç yazarız. Tansiyon ilacıdır. Kan sulandırıcıdır. Hasta o kutuyu kullanır, bir daha kullanmaz. Halbuki özellikle antibiyotiğe bir şey demem. Antibiyotiği enfeksiyonu gidince almazsın. Ağrı kesici ağrın olmazsa almazsın. Kan sulandırıcı ve tansiyon ilaçları ve kalp ilaçları öyle şeyler değil. Buradan insanları uyaralım. Asla doktorunuz demeden ilaçlarınızı kesmeyin. Tamam. Yan etki oldu, sizi rahatsız etti, doktorunuza haber verin. Onun yerine belki başka ilaç verecektir. Bu da çok önemli. Özellikle bu hastalıkta bizim gördüğümüz
tansiyon dengesizlikleri de çok oldu. Salgın sonrası mı hocam? Tabii ki. Yani bu insanlar Buna ne sebebiyet veriyor olabilir ya bu ki? bir kere hepimiz paranoyak olduk, panik atak Doğru. olduk. Biliyorsun tansiyonun %80 sebebi emosyonel. Hastanın psikik Duygusal. durumuyla ilgili. Hasta ufacık bir hapşırmada, ufacık bir öksürmede aman ben o hastalığa mı yakalandım deyip korkmaya başlıyor. Tansiyonu yükseliyor. Bakın tansiyon çok önemli. Şundan dolayı önemli. 3 şey yapar tansiyon. Beyne bir pıhtı ya da kanama, inme yapar. 2 kalp krizi yapar. 3 aort damarınızı yırtar. Ani ölüm, diseksiyon sonrası ani ölüm. Örnek veriyorum rahmetli Oya Aydoğan'da olduğu gibi. Birden kaybederiz hastayı. İstediğin kadar hastaneye yetiş. O anda bu işi çok iyi yapan bir ekip yoksa geçmiş olsun, gittiniz. O yüzden bu çok çok önemli. Bu insanlara uyarımız ne olsun? Bir kere psikolojik destek alabilirler. Eğer panik atakları veya da ani tepkiler veriyorsa insanlar mutlaka psikolojik destek almalılar. 2, mutlaka iyi bir diyet yapmalılar. 3, en önemlisi ilaçlarınızı doktorunuz demeden günü Kesinlikle. gününe alacaksınız. Şimdi hocam burada bir dipnot düşmek isterim. Hocam çok önemli bilgiler verdi bu geride kalan noktada. Şunun bilgisine hemen geçeyim. Bakın diyor ki linç etmeyin diye söylüyorum. Hocam bir şeye itiraz edince hemen bilim karşıtı oluyorsunuz, cahil diye yaftalanıyorsunuz ya. Geride kalan süreçte ben bir yayıncı olarak bunun çilesini çok çektiğim için ben de oldum diyor hoca. Ben de oldum ve sonra bu iş bittiğinde şimdi önüme gelen vakalarda kalp krizlerinde ve ani ölümlerde, ilmelerde artış görüyorum. Sahadan da bildiriyorum. Lütfen en kısa sürede bazı şikayetleriniz varsa kendinizi bir kalp doktoruna gösterin. Çünkü diyor arabanın motoru çalışmazsa vücut da çalışmaz, kalp de bu vücudun motoru der hocam. Bilhassa bu uyarıyı yapmak durumundayım hocam. Şimdi Maalesef ki bir linç mekanizması da işliyor. hayır ben o dönemde o sıvının karşıtı falan değildim. Dedim ya toplumsal bağışıklık için bunu hepimiz yapmak zorundaydık. Burada tartışılacak çok konu var. Dünya Sağlık Örgütü ve ülkelerin bilimsel kurulları, buna Amerika'da dahil, Avrupa dahil, Türkiye dahil, acil koduyla o sıvıyı uygulamaya koydu. 3. faz, 4. faz çalışmaların sonuçlarını bilmeden apar topar yaptılar. Evet. Çünkü ne öngördüklerini onlar da bilmiyordu. Yöneticiler çok korktu, telaşlandılar. İtiraz mekanizması da yoktu. Vatandaş 2 yıl dışarı çıkmaya korktu. Yani inanılmaz dedim ya biraz önce hastaneye gitmeye, tedaviye Hocam ulaşmaya ekmeği korktu. yıkattılar, ekmeği Tabii ki. yıkattılar yani. Yani biz de açıkçası hastaları ziyaret ettiğimiz zaman uzay üssü gibi böyle özel elbiseler, başlıklar, yani bir hastayı görmeye gitmek için yarım saat o elbiseyi giymeye ulaşıyordum ben. O kadar kötüydü. Ama sonradan öğrendik ki bir şey öğrendik. Mesela biz şunu ilk başlarda şöyle düşünüyorduk. Özellikle bu pandemide özellikle bu hastalık kronik bronşitli olan hastaları kesin öldürür diyorduk. Ya bu adamın kronik bronşiti var, hayatta çıkmaz bu adam diyorduk. Hayır, onların çoğu yaşadı. Hatta çok enteresan tezat bir şey söyleyeyim ben sana. Bunu çoğu doktor bilir ama söylemezler. Bununla ilgili yayın var mı bilmiyorum ama göğüs hastalıkları uzmanı olan arkadaşlarımdan öğrendiğim bir şey söyleyeyim ben sana. Sigara içenlerde ölüm oranı daha düşük çıktı. Neden? Muhtemelen sigara sürekli akciğerde o silyer aktiviteyi bozuyor falan filan ama vücut sürekli balgam atıyor. Sürekli onu dışarı atıyor. Sigara içenlerde öyle Yapışıp kalmasına müsaade etmiyor muhtemelen gibi. öyle bir şey. Sigara içenlerde ölüm oranları bu hastalıkta gerçekten az dediler. Benim tecrübem yok. Ben arkadaşların hani kulislerde konuştuklarımızı söylüyorum. Hani bizim bildiğimiz bazı şeyler var. Yani sıra dışı. Bunları anlattığınız zaman size bir sürü dediğiniz gibi linç ediyorlar. Deli Halbuki gömleği giydiriyorlar hemen hocam. Doğrusu şu, Sorgulama. hiçbir zaman tıbbın öngördüğü hiçbir tedaviyi eğer mantıklıysa reddetmemek lazım. Doğrusu bu. Ama tıp o yüzden aslında objektif kriterlere dayalı bir bilim dalı. Yani siz bir ilacı kullanırken o ilaçla ilgili binlerce çalışmalar, faz çalışmaları, faz 1, faz 2, faz 3, faz 4 emin olmadan o ilacı piyasaya süremezler. İşte raflarda yerini alıp siz gidip kullanamazsınız. Ama biz bu pandemide bir şey yaşadık. Büyük bir kaos yaşadık.
Ülkeler çöküyordu, ülkeler batıyordu. Yani o kadar kötü bir Hala da durumdaydı ki toparlanamadı hala da ülkeler toparlanamadı. ekonomik anlamda. Ama biz ne yaptık? Apar topar, bile bile, bakın bile bile, ya bir an önce normale dönelim diye yılana sarıldık ve o yılanı kendimize soktuk. Bu kadar Hakkımızda basit. hayırlısı olsun hocam. Aynen öyle. Bu anlattıklarınızın üstüne şu sorunun yanıtını almak isterim. Hem kalp krizi hem de inme için hocam. Ben vücudumu dinlesem bana hem inme felç hem de kalp krizi sinyalleri nasıl gelir? En Şimdi- belirgin olanlar. Şimdi tabii genelde şöyledir. İnmede bazen hiç şikayet olmadan bir gün pat diye inme geçirebilirsiniz. Asemptomatik deriz biz bunlara. Ama şah damarında şöyle göstereyim. Bu plak neredeyse tama yakın tıkalıdır. Şuraya kadar gelmiştir. Azıcık bir geçiş vardır. %90 darlık ama hastanın bugüne kadar hiç şikayet olmamış. Peki hocam şikayet ne olabilir? Geçici görme kaybı. Gözüne birden perde iner. Hastanın da tesadüf biraz da yaşı varsa kataraktı vardır. Atlar bunu. Geçici baş dönmesi. Hasta tansiyonum düştü zanneder. Hatta şöyle bir şey geçer. Eşine söyler. Ayşe çabuk bana bir tuzlu ayran getir. Herhalde başım döndü. Tansiyonum düştü. Geçici kolda düşme olur. Bardak tutar. Bardak birden elinden düşer. Ya herhalde üstüne yattım. Uyuştu benim kolum. Bacağını atamaz. Geçici hafıza kaybı olur. Birden ne diyeceğim? Şöyle bir 10 saniye size bakar bön ama ne olduğunu anlamazsınız. İşte bunlar aslında gelen depremin habercileri. İnme belirtileri. Ama hocam yine de inme işte asemptomatik de olabiliyor. İşte bu saydığınız semptomlar da oluyor. Bunların ortak paydası ne? Ortak payda yüksek tansiyon. Bütün inme geçiren hastaların ortak paydası yüksek tansiyonları var. Şimdi inme beyne iki şey olabilir. Bir pıhtının atması. İki beyin kanaması ya da beyin ameliyatları ya da beyin tümörleri. Şimdi %80 sebep bir pıhtının beyne atması. Bu %80 sebebin de %60 sebebi şaft damarında darlık ve plak olması. Biraz önce gösterdim. %20 sebebi de kalpte ritim sorunu olması. Bakın bu çok önemli. Kalpte ritim sorunu var. Kalp 4 odacıktan oluşur. Milisaniyelerle biri kasılırken biri gevşer. Böyledir. Arada kapaklar vardır. O kadar güzel bir mekanizma yaratmış ki Allah. Bazen burası tam kasılmaz ve böyle olur. Ne olur? Ben hep şu örneği veririm. Boğazda ciddi bir akıntı vardır. İstanbul Boğazı'nda. Dipteyiz hiçbir zaman çamur olmaz. Hep alır sürükler. Ama duru bir gölde dipte hep çamur vardır. İşte kalp de öyle. Tam kasılıp kanı yukarıya gönderemediği için aşağıda göllenme olur. Ne olur bu sefer? Serseri mayın gibi o pıhtılar kalpten çıkar, nereye denk gelirse. Şah damarınıza denk gelebilir, kol Serseri damarınıza. kurşun gibi. Tabii. Karnınızda bağırsaklara denk gelebilir, bacağınıza denk gelebilir. Geçen bir tane hasta ameliyat ettim. Hastanın ritim sorunu var. Atrial fibrilasyon deriz biz buna. Hasta ameliyatı oluyor, mide ameliyatı oluyor. Mide küçültme ameliyatı. 70 yaşında kilolu bir teyze. Maalesef hastanın 2 gün sonra ayağı birden buz gibi oluyor. Hasta aynı zamanda da tesadüf fıtığı var. Bu örneği şunun için söylüyorum. Hepimizin evinde yaşlı bir insan var. Hepimizin evinde kalp ritim sorunu olan bir insan olabilir. Bakın lütfen bunları atlamayın. Hastaya 1 hafta, 2 hafta oyalanıyor. İşte fıtıktan ameliyat gerekiyor deniyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor. En son uyanık bir beyin cerrahı ayağındaki soğukluğu hissediyor. Bir ultrason yaptırıyor, bir bakıyor. Damarı tıkanmış. Karından itibaren parmağa kadar damar pıhtı dolu. Hasta bize geldiğinde mosmor bir ayakla geldi. Hareketleri bozulmuş. Lokal anesteziyle, hibrit yöntemle açık ve kapalı ameliyatı biz bacakta da uyguluyoruz. O damarını açtık, temizledik. Peki böyle şansa ulaşamayan ya da şans bulamayan insanlar uzuv kayıpları ve hayat kayıplarıyla sonuçlanıyor. Bu çok önemli. Ya uzvunuzu bile kaybedebiliyorsunuz. Tabii ki kaybedebilirsiniz. Şimdi ben biraz önce bahsettim. Dedim ya %80 bir pıhtının beyne atması. Bunun %60 sebebi de şaft damarı kaynaklı plaklar. Bunlar çok önemli. Hatta ben her çıktığım programda bir şey söylüyorum. Artık tıpta erişim, hastanelerde erişim halk için çok kolaylaştı. Gerek devlet hastanelerindeki gelişme, şehir hastaneleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri,
Yetmedi, özel hastaneler, hani ilçeye gidin, en az 2 tane hastane var. Bakın, biz check-up programlarına alırız insanları belli bir yaştan sonra. İşte hastaneler bundan hem de para kazanırlar hem de cazip hale getirirler. Gelin, kanınızda kolesterol, incik, boncuk her şeyine bakarız. Efor testi yapalım, akciğer filmi çekelim, kalp EKG çekelim. İşte hastanın prostatı vardır, hadi size bir ürolojiye gösterelim. Kadın doğumsa hadi bir kadın doğuma gösterelim. Hiç kimse bir şah damar ultrasonu isteyelim demiyor. Bakın, bu çok önemli. Yaptırmamız lazım. 45 yaşından sonra erkeklerde, hele ailenizde inme hikayesi de varsa, ilave risk faktörleriniz varsa, biraz önce anlattım, şeker, tansiyon, sigara içiciliği, işte aynı zamanda kolesterolünüz çok yüksektir, aynı zamanda stresli bir ortamınız vardır, aynı zamanda yaşınız belli bir yaştadır. Bunlara özellikle kadınlarda da menopozdan sonra yılda bir kere bir ultrason. Çok Şah basit. damarı ultrasonu yılda bir defa Bu çok önemli. yaptırın. Niye Kadınlar önemli? menopoz evresindeyse erkeklerde 45 yaşından sonra. Bu niye önemli? Bakın, Deniz Baykal rahmetli oldu. Evet. Büyük bir devlet adamıydı. Bir şah damarıyla ultrason check-up'larda, ki düzenli kendine çok dikkat eden, çok iyi bakan, hatta evet. ben bir gün bir Yüzerdi. yerde gördüm. Felaket yüzerdi. Ben bir gün oranda gördüm yürürken. Hatta katılayım, bir sohbet edeyim dedim. Yetişemedim. O kadar hızlı yürüyordu ki. Bir şah damarı ultrasonu. Şah damarında plak varmış. Bir gün bir uyanıyor. Sol taraf felç. 3 saat içerisinde hastaneye yetişiyor. Hastanede müdahale yapılıyor. Biraz sonra hibrit yöntemin önemini o zaman anlatacağım. Hastane evet damarı açtık diyor. Sonra ne oluyor? Ben size söyleyeyim. Şah damarında bir de darlık çıkıyor. Beyindeki pıhtıyı alıyorlar, düzeltiyorlar. Başarılı bir işlem yapılıyor. Adı da Deniz Baykal. Hadi buna bir de stent takalım. Hadi bir daha bir kan sulandırıcı verelim. Sonra beyin kanaması, acil beyin kanamasından ameliyatlar. En son 3-4 sene maalesef bakım hastası oldu. Şuuru yerindeydi çok şükür ama Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Burada şunun için o örneği verdim. Deniz Baykal gibi değerli bir insana bile kontrollerde demek ki şah damar ultrasonu yapılmamış. Yani yapılmış olsa oradaki plak, oradaki darlık mutlaka görülürdü ve atlanmazdı ve buralara gelmezdi. Hocam, şu sizin bir cümlenizi aktaracağım izleyiciye, ben çok önemli buldum. Hani bu geçirdiğimiz süreçte kimi hekimlerde aman canım minik minik pıhtıcıklar falan dedi ya. Bakın hocam nasıl anlatıyor bu pıhtı meselesini. Hayat bir pıhtıya bakar. Kalbe attığı zaman kalp krizi, bacak damarlarına attığı zaman kangren, şah damarına attığı zaman felç, akciğere attığı zaman sessiz ölüm. Küçük pıhtılar bir anda sizi hayattan koparabilir diyor. Burada merak ettiğim bir şey daha var. Bu çok benim dikkatimi çekti. İnme eşinizi de tehdit ediyor diyorsunuz. Yani bir evde inme geçiren biri varsa aynı evde olan kişilerin de inme geçirme riski mi oluyor hocam? Ne demek bu? Biraz anlatabilir misiniz? Tabii, ben binlerce inme hastası ameliyat ettim. Şah damarı ameliyatı yaptım. Genelde özellikle ileri yaş hastalarda, 60, 70, 80 yaşındaki hastalarda edindiğimiz bir tecrübe var. Yani hastanın eşiyle hiçbir genetik bağı yok. Yani akraba evliliği değil ama işte evlenmişler. 50 yıl evlilik kalmışlar. İşte eşini ameliyat ediyorsak diğer eşine de bir ultrason yapıyoruz. Çok enteresan, %70'inde sorun çıktı. Sebep? Ben şuna bağladım. Yani genelde şöyle oluyor. Hastada şeker hastalığı varsa eşinde de olma ihtimali yüksek. Tansiyon genelde varsa eşinde de olabiliyor. Sigara içiciliği, işte birisi içiyorsa diğeri de maalesef içiyor. Bir de onu da boş verin. 50 yıl boyunca aynı çanağa kaşık sallamışlar. Aynı stresi yaşamışlar. Aynı suyu içmişler. Aynı ortamda bulunmuşlar. Yani baktığınız zaman hakikaten böyle bir şey yaşadık ve biz genelde belli yaşın üstündeki eşlere mutlaka diyorum size de bir ultrason yapalım diyorum. Aynı sofradan beslendikleri için neyse o eşin rahatsızlığı diğerinde de olma ihtimali var diyor hocam, ki beslenmenin de artık kimi hastalıklara nasıl yol açtığını da çok iyi bildiğiniz için hocam, hatta şey derler, aynı sofradan beslenen çiftler, hani uzun yıllar birlikte olan çiftler birbirine benzer ya fiziken de, evet. aynı sofradan beslendiği için derler. Sizin anlattığınızda böyle bir şey anladığım kadarıyla. Dedim ya, bunun tıbbi bir bilimsel çalışma yaptık, deneysel bir şey yok, öyle bir şey yok ama yaptığımız geriye dönük yaptığımız çalışmada hakikaten böyle bir şey yaşadık. Hatta ben çok eş ameliyat ettim. 2 kişi aynı anda ameliyat ettiğim çok hasta var. Hocam, bu testi
görselini izleyicimize bir gösterelim. Siz bunu önemsiyorsunuz Şimdi, çünkü. Önce tabii korunma çok önemli. Biraz önce bahsettim. Şimdi hocam ya ben böbreklerim sorunlu. Şekerim var. Sınırda bir böbrek yetmezliğim var. Ya ama arada benim göğüs ağrılarım oluyor. Tam da anlayamıyorum ne olduğunu. Midemde de sorun var ama kalp de olabilir. Yaşımda kritik, ailemde de böyle birden gidenler var. Ne yapmalıyız? Biz şimdi teknoloji yakından takip ediyoruz. 2 yıl önce Avrupa'dan son teknoloji bir teknik getirdik. Ankle Brachial Index ve Cardiac Index adı altında. Bu test çok basit bir test. Bu testte hastaya efor testi yapıp yormuyoruz. Çünkü yüksek tansiyon olan hastaya efor testi yanlış sonuç verir. Yürüyücü an tansiyonu yükselir, göğsü ağrır, hastayı durdururuz. 2, bu hastalar genelde belli yaşın üzeri, mesela kadıncağızın diz ekleminde sorun var, yürüyemiyor. Sen bu hastaya efor testi yaptır. O zaman biz bu hastaya ne yapabiliriz? Talyum testi denen bir test var. Resmen radyasyonu veriyoruz kadıncağıza. Sonra gidip onun röntgeni. O da çok tehlikeli. Hasta açısından tehlikeli. Biz çok basit, uygulaması çok kolay. Hastayı yormadan, radyasyon vermeden, iğne batırmadan, ilaç vermeden kalbiniz anjiyo gerek var mı yok mu? 10 dakikada biz bunu söylüyoruz size. %95 doğrulukla, %100 değil ama %95 doğrulukla anlıyoruz. Basit bir EKG. Hepimiz kalp grafisi çektirmişizdir. Burada fark, sırtınıza da bir elektrot koyacağız. Alttan ve üstten kalbin elektriksel aktivitesini ölçüp şöyle bir skala elde edeceğiz. Bakın, bu skalaya göre %95 doğrulukla size diyeceğim ki size hiçbir şey yapmaya gerek yok. Ya da sanal anjiyo yapalım. Akciğer tomografi çekiyoruz ya, kalp tomografi çekelim. Ya da hayır, size direkt bilekten anjiyo yapalım. Bilekten. Bilekten mümkünse. Bir tane daha testimiz var. O da çok güzel bir test. Bu Ankle Brachial Index, ABI testi diyoruz biz buna. 2 kol, 2 bacaktan tansiyon ölçüp şu indeksi buluyoruz. 2 koldan tansiyon ölçmek önemli mi? Sence? Hiç doktora gittin ya da anneni götürdün. Ya gelin 2 kolunuzdan bir tansiyon ölçün bir bakın. Genelde tek koldan ölçülüyor. Evde de öyle yaparlar. Bunu yapan meslektaşlarım var. 2 koldan ölçen, benim gibi böyle bu işe değer veren insanlar var. Bazı tecrübesiz arkadaşlarımız var. Bir de üşengeç arkadaşlarımız var. Yoğunluktan. Koldan da tansiyon testi alınması gerekiyor. Kesinlikle alınmalı. Sebep şu, hangisi yüksekse doğrusu o bir kere. Genelde insanlarda şöyle bir psikoloji var. Kızım buradan düşük ölçüyor, sen şuradan ölç. Hani zannediyor ki o düşük çıkınca onun tansiyonu düşük. Bir de 2 kol arasında belli rakamın üzerinde fark varsa ben size 3 tane tanı koyabilirim. Çok basit. Doğumsal bir damar anomaliniz olabilir. 2, beyinciye giden damarınız kan çalıyordur. 3, kol damarınız tıkalı olabilir. Bakın çok basit, tansiyon ölçerek 3 tanı koyabilirim ben size. Bu testin de kabaca fikri o. Yine burada da yine 2 kol ama bu sefer bacak devreye giriyor. Bacaktan basınç ölçüp şu indeksi bulacağız. Bu altta gördüğünüz indeks ABI testinin indeksi, Ankle Brachial Index. Bu sizde periferik arter hastalığı riskinizi ortaya koyacak. Aynı zamanda vücuttaki atar damarlardaki risk oranınızı söyleyecek. Ben ona göre beslenme size önereceğim. Sigarayı acilen bırakın diyeceğim. Şekerinize dikkat edin diyeceğim gibi. Bazen hiç ağrı olmadan da kalp krizi geçiriyor olabilir. Özellikle şeker hastalarında biz bunu görüyoruz. Hiç göğüs ağrısı olmadan kalp krizi geçiyor. Nefes nefese kalıyor. Ya da bazen mesela sol koldan göğsünüze yayılan bir ağrı olabilir. İşte siz yürürken biz buna vitrin hastalığı deriz. Bir vitrinin önünde durursun, kalbini yormazsın, ağrın geçer, sonra yürümeye devam edersin. Buna biz stable angina, stabil dönem. Daha sonra unstabil döneme geçersiniz. Oturduğunuz yerde bile ağrılar devam etmeye başlar ve bunun süresi uzar. Sonra bir gün yarım saati, 1 saati geçer, o zaman kalp krizi gelir. Sırası bu. Şimdi tabii burada önemli olan şey, ya hocam bende aynı zamanda reflü de var, gastrit var, ülser var, işte boyun fıtığım var, kolumda ağrı var ama boyun fıtığından da olabilir. Bunu nasıl ayırt edebiliriz? İşte bu test çok basit bir test, tarama testi gibi düşünün. Yaptırın. Bir de sadece o şikayetiniz olması şart değil. Ailenizde erken yaşta ani ölümler var. İşte 40'lı 50'li yaşlarda stent hikayeleri var. Bypass hikayeleri var. İşte hocam aynı zamanda bende şeker var, tansiyon var, sigara içiyorum. İşte diyetime çok dikkat etmiyorum.
göbek çevrem 100 santimin üzerinde, bakın bu da bir istatistik veri, 100 santimin üzerinde göbek çevreniz varsa koroner arter hastalığı riskiniz çok yüksek. Kaç olmalı hocam? Sağlıklı bir Yani 100'ün altında olacak. 100'ün altında Tabii olacak. ki o kişiden Kadın, kişiye, erkek. herkeste. Herkes. Hiç fark etmez herkese. Kadınlarda özellikle menopoz sonrası çok ciddi bir durum. Menopozda önce östrojen sizi koruyor ama menopozdan sonra geçmiş olsun. Damar sertliği sizde çok hızlı ilerliyor. Hadi bir de ilave olarak hocam ben zaten sigara da içiyorum, İşte şekerime de dikkat etmiyorumsa o büyük bir sıkıntı. Yani bunlar çok önemli şeyler. Burada esas bugün özellikle anlatmak istediğim çok önemli bir konu var. Lütfen herkes beni çok dikkatli dinlesin. Dikkat. Bakın hoca çok özel bir bilgi veriyor. Çünkü bu anlattığım şey, şöyle bilgi vereyim. Bu ülkede her yıl 150 bin kişi inme geçiriyor. Ne diyorsunuz? Tabii ki 150 bin inme. Yaşam beklenti süreleri biliyorsun dünyada olduğu gibi ülkemizde de arttı. Mesela Amerika 90'lı yaşları konuşuyor, 92'leri konuşuyor. Avrupa 85-86'yı konuşuyor. Türkiye'de neredeyse 80'lere kadar geldik. Sebep? Sağlıkta erişim çok kolaylaştı. Bu felç basit bir geçici görme kaybından yatalak olmaya kadar giden süreç. Hani Sağlık Bakanlığı'nın verilerinde işte geçici görme kaybını da biz inme hata ya da inme olarak değerlendirirsek yatalak olmayı da söylüyor. Yalnız burada 60 bin kişinin bize ihtiyacı var. Şah damarına bağlı felçler. Bakın bu çok önemli. Türkiye'de şu anda inme merkezleri var. İnme merkezi ilk 6-8 saatte başvurduğunuz zaman hemen size anjiyo alıyor. Direkt kasıktan giriyorlar, beyin içindeki pıhtıyı alıyorlar, oraya pıhtı erişi veriyorlar, sizi rahatlatıyorlar. Burada hiçbir sıkıntı yok. Çok da çoğaldı. Hemen hemen neredeyse her yerde, büyük şehirlerde, büyük üniversitelerde, bazı özel hastanelerde inme merkezleri şu anda var ve başarıyla çalışıyorlar. Ama atlanan, saati geçen ya da şah damarı %100 tıkalı hastalarda kasıktan anjiyo maalesef çok faydalı değil. İşte burada ne yapılabilir? Sosyal devlet evde bakım hizmeti veriyor. İşte belediyeler size eleman gönderiyor. Devletimiz eski Türkiye değil, gerçekten burada çok güzel şeyler söylemek lazım. Evde bakım hizmeti veriyor devlet. Belediyeler bunu daha sonra Sağlık Bakanlığı'na fatura edip parasını alıyorlar. Mühim olan o hale gelmeden önce korumak. Şimdi burada anlatmak istediğim şey, hocam benim babam inme geçirdi. Şah damarı da %100 tıkandı. Sağ tarafı ya da sol tarafı tutmuyor. Bir de konuşamıyor. Doktorlar diyor ki buna sadece ilaç tedavisi yapabiliriz. Başka bir şey yapamayız. Başka şansı yok. Babam bakım hastası olabilir. İşte sonra fizik tedavi dediler. İşte gittiği yere kadar dediler. 3 şey olabiliyor çünkü. Daha kötüye gidebiliyor. Enfak büyüyor. Beyninizi tamamen yok ediyor. Bu hastaları kaybediyoruz. Sınırlı kalıyor. Hasta kör topal idare ediyor. Yani sekenli olarak hayatına devam ediyor. Kimisi de evde bakım, işte gırtlağı deliniyor. Burnundan hortumla besleniyor ama evde bakım hizmeti veriliyor. Burada önemli olan şey, bizim burada anlatmak, altını çizmek istediğim şey, bizim yaptığımız tedavi yöntemi hibrit yöntem. Şimdi hibrit arabalar çok gündemde. İşte elektrikli ve benzinli araba. Biz de diyoruz ki açık ve kapalı ameliyatı aynı anda lokal anesteziyle konuşa uygulayabiliyoruz. Hibrit yöntem dediğiniz bu. Şah damarında, bakın boyun damarı %100 tıkanmış. Mesela ben size örnek vereyim. Tamam hocam. Ya bunun için doktor olmaya gerek yok. Burada bir kalem vardı. Bakın şu şah damarı, şurası boş değil mi? Şu dolu. Bakın kuğu boynu var. Değil mi? Evet. Ama sol taraf gitmiş. %100 tıkalı. Boyundan itibaren beyine kadar damar tıkanmış. Ve bakın şurada kırmızı gördüğünüz yer enfak alanı. Etrafında da yangın devam ediyor. Canlı dokular var. Bu hasta genelde şöyledir. Beyinde çapraz yapar. Sol şah damarı vücudun sağ tarafını tutar. Felç olursun. Kolun bacağın tutmaz. Eğer sağ elini kullanıyorsan yazarken konuşma merkezinde o bölgede aynı zamanda konuşamaz. Bu adamcağız konuşamıyor ve vücudunun sağ tarafı tutmuyor. Ve bu hasta 7 gün geçmiş. Felç olmuş, 7 gün geçmiş. Şah damarı %100 tıkalı. Yapacak bir şey yok. Bunu artık yani iyi kötü yürüyebilir ama konuşamaz diyorlar. Siz Bakın, ne yapıyorsunuz hocam? İşte biz orada ne yaptığımızı göstereceğim şimdi.
Önce lokal anesteziyle bunu anjiyo laboratuvarına alıyoruz. Tamam. Boynunu uyuşturuyoruz. Sonra kesiyoruz. İçini temizliyoruz. Bir aletle girebildiğimiz yer sınırlı şu kadar alan. Oradaki katı pıhtıları alıyoruz. Sonra boyundan anjiyo duydun mu? Kasıktan duydun da boyundan hiç duymamışsın. defa duyuyorum. Türkiye'de yapan yok. Boyundan anjiyo mikro tellerle giriyoruz. Bakın. Sonra beyin damarları çok ince. Orada ufacık bir hatada hastayı öldürebilirsin, Allah korusun. O kadar hassas yani. Tabii o kadar hassas yer. İncecik damarlar. Koroner damarlarda, kalp damarlarında kullandığımız ince balonlarımız var. Onları çok hassas balonlar yapıp derenin gerisinden bana doğru kan geldiğini, tabii ben boyunda ne yapıyorum? Şuraya mandal koyup kan akımını kesiyorum. Yani zaten kan gitmiyor ama ben yine de kaçak olmasın diye cerrahi olarak burayı açıyorum ve burayı engelliyorum. Tutuyorum şöyle. Boyundan anjiyo yaptım, bana doğru kan geldi. Anjiyo yaptım, mükemmel. Sonra kanı veriyorum. Bakın, damar açılmış mı? Hı. Kuğu boyuna gelmiş mi? Geri gelmiş. Bakın, kırmızı alan küçülmüş, yeşil alan kaybolmuş. Bu adamın konuşması geri geldi ve bu adam şu anda yürüyor. Doğru mu anladım? Lütfen yanlışım varsa düzeltin. Felç geçiriyor, konuşma yetisini, yürüme yetisini kaybediyor bir hasta. Bazıları, ki çoğunlukla artık yapılabilecek bir şey yok dese de Yusuf Kalko hayır diyor. Biz bambaşka boyundan anjiyo yapıyoruz ve bu hastaların konuşma ve yürüme becerileri yeniden geri mi geliyor hocam? Tabii ki. Buyurun. Bakın şöyle söyleyeyim. Dünyada bu işi yapan 3 merkez var. Bir Çin'de var. Çinli bir Evet. ekip. Bir Amerikalı bir ekip. Bir de biz varız. Türkiye'de tek siz misiniz? Şu anda bildiğim kadarıyla biz yapıyoruz. Subakut dönem ilk 24 saate aşan ya da ilk 8 saate aşan 2 aya kadar olan süre. İşte biz orada başarılıyız. Sadece biz yapıyoruz. Tebrik ederiz hocam. Ama burada önemli olan şey, dediğim gibi, ileri tetkiklerde gerçekten bu hastanın bize ihtiyacı var mı yok mu anlamamız lazım. Ve şu testleri yapmamız lazım. Özellikle şu renkli gördüğünüz perfüzyon tomografisini görmemiz lazım. Şimdi burada tabii bu bir ekip çalışması. Ekibimiz bu işte çok tecrübeli. Bir de genelde insanlarda şöyle bir korku var. Ben bir gün bununla ilgili bir yerde konuşma yaparken bir nörolog arkadaş bir yorum yazmış. Ya sen beyin cerrahı mısın? Beynin içinde ne işin var falan filan. Ben onu cahilliğine veriyorum. Şöyle, sonuçta ben şah damarıyla ilgileniyorum. Şah damarı zaten beyni besleyen damar. Bizim ekibimizde nöroradyologla birlikte çalışıyoruz. Şimdi biz cerrahi olarak, şimdi şöyle düşün. %100 kalı damarda bir de üstüne plak varsa sen onu anjiyoyla açma şansın 0. Açamazsın, çok zor. Açsan da komplikasyon var çünkü koruman yok. Direkt pıhtıyı alır yukarı göndeririz. Biz ne yapıyoruz? Cerrahi olarak önce o katı pıhtıları ve o plağı temizliyoruz cerrahi olarak. Pırıl pırıl yaptık. Sonra boyundan anjiyoyu yapıyoruz. Beyin içine giriyoruz. Oraları temizliyoruz. Geriye doğru kan geliyor. Sonra bakıyoruz, anjiyo yapıyoruz. Mükemmel. Biz %100 bu damarı açarız. Tamam. Ama %90 başarılıyız. Peki %10 ne yapıyoruz? Hiç aklına gelmedim. Ya hocam %90 başı %10 ne oldu? %10 ne oluyor? Dedim ya, bizim en büyük güvencemiz ve sigortamız boyundan anjiyo. Emin olmadan beyne kan vermiyoruz. Mesela sönük bir damarda, damar niye söndüğünü ben bilemem. Beyin içinde yırtık olabilir. Kanama odakları olabilir. Mesela bir teyzede kocaman balon gördük. Kanı versek balon patlayacak. Tabii. Gibi. Onları görünce aman diyoruz, hastayı risk etmeyelim. Açtığımız damarı kendimiz bağlıyoruz. Diyoruz ki biz bu kanı verirsek hastayı kaybeder. Benim amacım hastayı daha kötü yapmak değil. Bizim risk oranımız %1, %2, o yüzden yüksek değil. Bak, bu kadar komplike işler anlatıyorum. %1, %2. Sebep, beyine emin olmadan kan vermiyoruz. Peki hocam, siz o zaman boşuna mı işlem yapıyorsunuz? Yani hastaya o kadar eziyet, stres, siz de stres yaşıyorsunuz. Hayır. Genelde insanların çok dikkat etmediği önemli bir konu var. Şah damarı Y şeklinde 2 tane. Bu beyne giden damar. Biz diyelim bunu bağladık, risk gördük. Bu ikincil damar beynin içinde göz damarıyla şöyle bağlantı yapar. Biz o anastomuzu açıyoruz. Orada da %50 faydası var hastaya. Yani ne anlama geliyor? İzleyiciye Her daha türlü hastaya faydamız oluyor. teknik Lafın terimin özü. dışına çıkarsak. Hocam şah damarı dediniz ya, yine kafamda bir deli soru belirdi. Ferdam, alakasız bu demezseniz sormak istiyorum. Şah damarı bizim yaradanımızla böyle yakınlık ölçütü olarak da kullanılıyor ya, hani size şah damarınızdan daha yakınım gibi. Evet. Ya demek ki bu şah damarı gerçekten o yakınlık ölçütüyle değerlenen çok önemli bir şey. Yanılıyor muyum bilmiyorum.
Yani şöyle, arabadan örnek verdim biraz önce. İşte kalp çok önemli, motor. Tamam. Su kaynatırsa geçmiş olsun. Peki direksiyon olmazsa ne yapacağız? Arabayı sürebilir misin? Şah damarı direksiyon mu? Tabii ki. Beyni direkt kontrol ediyor. Direkt beyni besliyor. Bizim için en önemli kumanda merkezini besliyor. Ben burada aslında önemli bir konuya yine değineceğim. Özellikle Lütfen genç hocam. yaşlarda inme. Bir an önce bahsettim. Pandemide maalesef Hı hı. çoğaldı. Tabii ki biz pandemiden önce şunu biliyorduk. Genç yaşlarda inmenin en önemli sebebi çok basit bir şey. Boyun travması. Boyun kütletiriz. Soracaktım onu. Küt yaparız. Ne olur? Bakın burada şeyini de getirdim. Maalesef o boyun kütletmesine damarımız yırtılır. Biraz daha döndürür müsünüz? Bakın boynunuzu kütletiyorsanız bir profesyonel yapsa da mı aynı şey geçerli Bence hocam? hiç fark etmez. Boyun Boynunuzu kütletmesi kütle- çok tehlikeli bir şey. Mesela şah damarınızda biraz önce gösterdiğim plak varsa, neredeydi o şeyimiz? Plak varsa o plağın yırtılması çok muteber. O zaman da büyük sıkıntılara yol açabilir. Biraz önce göstermiştim. Şu ilk başta gösterdiğiniz mi neyse. hocam? O plak kütlettiğiniz zaman birden yırtılabilir. Hele bir de kireçliyse geçmiş olsun, yapacak bir şey yok. Boynunuzu kütletmeyin diye açık ve net bir Tabii şekilde ki. söyleyebilir miyiz? Tabii Aman ki. dikkat. İkinci şey de damar iltihabi hastalıklar. Genç yaşlarda biz bunu görüyoruz. Bir de pıhtılaşma bozuklukları. Genç yaşlarda bunu da görüyoruz. Ben mesela bir tane hasta göstereceğim. 32-34 yaşında bir hasta. Bakın, şah damarı hiç yok. Boyun travması sonrası, muhtemelen bir kavga sırasında ya da bir travma sonrası buraya bir darbe alıyor. Darbede damarı yırtılıyor. Bakın hiç geçiş yok. Evet. Ve bu hasta yarı felç bir şekilde bize geldi. 2018'de yapmışız. 34 yaşındaymış. Bir emlakçı arkadaşım. Geri gelmiş. Tabii damarını açtık. Kuğular geri gelmiş hocam. Kuğular geri geldi. Kuğu boyunları geri geldi. Genelde diseksiyon, yani yırtılma sonrası yapılan ameliyatlar çok başarılı olmayabilir. Ama bizim tekniğimizde anjiyoyu da içine kattığımız için çok başarılı. Hibrit yöntem Evet, dediğimiz bu evet. yöntem. Kalp krizinde mutlaka hastaların ifadesini söylüyorum. Ya bir öküz üstüme oturdu, sıkıştım. Yani çok hasta bir kere şey olur. Nasıl diyeyim? Çaresiz. Böyle ne yapacağını bilemez. Soğuk soğuk terler. Ve nefesi sık alıp vermeye başlar. O tehlikeli bir durum. Ama hocam bütün çarpıntılar tehlikeli mi? Şimdi çarpıntı yapan sebepleri de anlamak lazım. Tabii ki kalp elektrik santrali olan tek organımız. Beynimizin hükmedemediği tek organ. Kendi kendini uyarır. Elektrik kontağında arada şaseler olursa kalpte afallamalar olur. Ya hızlı çalışır ya anormal çalışır. İşte orada mutlaka bir doktor kontrolüne gitmeleri lazım. Bu arada kalp çarpıntısı düz, işte sinüzel taşikardi deriz. Kalp lap 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 aynı eşit çalışıyor ama hızlandı. Bunun sebebi, en önemli sebebi heyecan, stres. İkinci sebep organik bir sebep. Kansızlık, demir eksikliği, guatr bezinin zehirli guatr olması gibi sebeplerle çok kalbi sebebi var. hızlı. Yani bu çok bir konu. Onu da ayrı bir başlık altında incelemek lazım. Profesör Doktor Yusuf Kalko, kalp damar cerrahisi uzmanı bizimleydi. Kendisinin damar sağlığı ve yaşam merkezi var. Bu anlattıklarımızla ilgili bir sıkıntı kendinizde görüyorsanız lütfen hocama gidin. Hiç kimsenin yapmadığı o hibrit yöntemi de anlattı. Türkiye'de tek olduğunda iddia edebiliriz çok rahatlıkla. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. teşekkür Yine ederim. yeniden görüşmek dileğiyle. Sizlere de izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.